Melis Hanım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, keyifler nasıl? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ Her şey olun, ben de yolunda. iyiyim. Uzun yıllardır eserlerinizi fuarlarda, sergilerde ve sosyal medyada hayranlıkla takip ediyorum. Hep röportaj yapmayı, üretim sürecinizi, atölyenizi yakından görmeyi çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sevgili Melis, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Seramik okumaya karar verdiğin noktaya kadar geçen süreci öğrenmek isterim. Nasıl bir itici güç seni seramik okumaya yöneltti? 2003 yılında seramik bölümünü kazandım. Aslına bakarsanız bizim, yani bunu hep anlatıyorum bu hikayeyi ama seramik bölümünde okuyanların da böyle bir ortak şey vardır. Genellikle hep başka bölümleri niyetle o özel yetenek sınavlarına girilip ondan sonra seramik bölümüne puanımız yetip onu tercih ederiz. Benim de öyle oldu. Bir de şu anda tabii çok seramik gündemde. Birçok okulda bu bölümler var, lisede, ortaokullarda işte seramik atölyeleri var ve bir şekilde çocuklar erken yaşta bu malzemeyle veya seramik diye bir şeyin varlığından daha haberdar olabiliyorlar. Ve artık tabii daha sanat dünyasında da fuarlarda, sergilerde seramiği bir malzeme olarak da daha çok görüyoruz. Dolayısıyla daha çok tanışıklık var ve daha çok bu da istek yaratıyordur eminim ki. Ama ben 2003 yılında üniversiteyi kazandığımda böyle bir durum yoktu yani. Seramik çok tercih edilen bir malzeme olmadığı gibi. O dönemde çok fazla böyle bir istek uyandıran bir tarafı da yoktu. Dolayısıyla ben de yani o zaman puanım seramik bölümüne yetmişti ve ya hani bakayım belki bir geçiş yaparım gibi düşüncelerle Resim mi tercih girmiştim. edecektiniz? Heykele geçerim diyordum. Moda tasarım istiyordum. Tabii benim okuduğum okulda yoktu moda tasarım bölümü ama hani başka bir bölüme geçerim. Belki yani bir başlayayım gibi düşüncelerle girmiştim. Sonrasında malzemeyi tanıdıkça, stajlar yaptıkça, neler yapılabileceğini gördükçe sevmeye başladım. Ve gerçekten bu malzemeyi sevmem ve bununla çalışmaya devam etmekle ilgili planlar yapmam 3. sınıftan sonra olmaya başladı. Çünkü o zaman işte bizim zamanımızda her sene bir stajımız vardı. İlk sene bir işte arkeoloji müzesinde staj yapmıştık. İkinci sene ben Yıldız Porselen Fabrikası'nda staj yapmıştım. Üçüncü senede bir sanatçının yanında staj yapmamız gerekiyordu. Ben o zaman İstanbul'a geldim ve Birsen Canbaz'ın Çukurcuma'daki atölyesinde staj yaptım. Sonra çok sevdim. Hatta onunla tanışmam da çok böyle işte tesadüflerle olmuştu. Ve daha sonrasında ya stajım bitti ama Birsen ben biraz daha çalışsam mı burada falan deyip böyle sonrasında her boşlukta İstanbul'a gelip yani böyle Şubat tatili olur ben İstanbul'a gelirim Birsen'in atölyesinde yardım edecek bir şey var mı diye falan. Böyle böyle sevdim aslında seramiği ve bu malzemeyle yapılabilecek şeylerin varlığını orada keşfettiğimi söyleyebilirim. Ve sonrasında böyle dedim ki acilen benim okulumu bitirmem ve gerçekten bir şeyler yapmam gerekiyor. Çünkü böyle derslerim de biraz sallantıdaydı yani böyle çok hızlı bitirecek gibi de gözükmüyordum. O yüzden böyle bir anda sıkı tutup mezun olduktan hemen sonra da İstanbul'a geldim. Burada benim için çok kıymetli olan bir şey var. Çok erken bir dönemde bir eserin Koç Müzesi'ne alınmış. Senin sanatsal gelişimine nasıl etkisi oldu bir müzeye eserin alınması? Başka hangi koleksiyonlara girdi erken dönemde? Yani benim için aslında kendime güven kazanmamı sağlamış olabilir yani çünkü gerçekten benim mezuniyet çalışmam girdi müze koleksiyonuna. Bitirme ödevimde, test çalışmamda hatta okuldan verilmesi de yani bizlere öyle bir izin yoktu. Özel izinlerle alındı okuldan müze koleksiyonuna gireceği için. Dolayısıyla o benim için şey oldu o zaman. Ya yapabilir miyim diye çünkü çok genç yaşta mezun olduktan sonra bir de böyle şey bir yer ya gri bir alan ya sanat yani hani ne yapacaksın ve hani işte acaba bununla hayatımı sürdürebilecek miyim, devam edebilecek miyim, başarabilecek miyim gibi çok fazla zaten üstümüzde soru işareti varken bir de ben her şeyi bıraktım İstanbul'a geldim tek başıma hani burada var olmakla ilgili de bir dönem geçirdim. Dolayısıyla orada bana şey gerekiyordu, itici bir güç gerekiyordu.
ve beni cesaretlendirecek bir motivasyon gerekiyordu. O benim için o motivasyon oldu. Dolayısıyla benim hayatımda gerçekten çok önemli Mihenk bir taşı. nokta. Evet, kesinlikle öyle. Eseri nerede gördüler? Şöyle oldu, ben mezun olduktan sonra bu bitirme projesi aslında tamamen iklim değişikliği ve deniz kirliliği ile ilgiliydi. Yani hikayesi de bununla ilgili bir işti. O dönem bununla ilgili çok araştırmalar yapmıştım. Ve sonrasında Deniz Temiz Derneği ile TÜRMEPA ile iletişime geçtim. Dedim ki benim bitirme çalışmam bu. Yani birlikte bir şeyler yapmak isterim gibi böyle bir iletişime geçtim ve çok hızlı bana geri dönüş yaptılar ve dediler ki tanışmak isteriz. Sonrasında geldim, tanıştık. Dediler ki ya bizim böyle bir etkinliğimiz var. Setur Marina'da bir işte yat rallisi. Acaba orada işlerini böyle bir şeyle göstersek olur mu? Tabii dedim. İşleri götürdüm. Sonrasında işte Rahmi Bey oradaydı falan, bir orada tanıştık. Ve sonra almak istedi işi. Ve sonra zaman içerisinde de Koç Müzesi'ne koymak istediklerini söylediler. Birlikte yerini seçtik. Ben müzeyi gezdim. Ya dedim burada güzel olur aslında falan. Dolayısıyla o benim, o dönemde İstanbul'a gelmiştim tabii. Başka işler yapıyordum burada falan. O bana motivasyon oldu kesinlikle. Hatta sonrasında da işte tabii yani çok küçüğüm o zaman. Yani kaç sene öncesinden bahsediyoruz. 2007 yılından bahsediyoruz. Ya acaba başka işler mi yapsam, reklam ajanslarıyla görüşüyordum falan. O zaman bir ajanstaki bir yönetici bana demişti ki ya sen bunun arkasından niye gitmiyorsun? Yani tamam hani gel burada bir şeyler yap ama neden bunun arkasından gitmiyorsun demişti. Böyle onlar böyle bir bana motivasyon olmuştu o erken zamanda. Dolayısıyla böyle bir önemi var benim için. Aynen. Evet. Öyle bir hikayesi var. Peki İstanbul'da sanat camiasına girdiğin süreci biraz gençler için irdelemek isterim. Kolay oldu mu sanat camiasına girmek? Neler yaptın o sürede İstanbul'a geldikten sonra? Bir de Konya'dan İstanbul'a geldin. Konya'dan geldim, evet. Aslında kolay, çok zor olmadı, çok kolay da olmadı. Çünkü hep ne yapacağımı biliyordum ve onunla ilgili hep çok çalışıyordum. Yani hiç böyle bir dönemim olmadı. Geldim, bir ev tuttum. Dedim ki benim burada yaşamam gerekiyor ve bir şeyler yapmam lazım, çalışmam lazım. İşte prodüksiyon şirketlerinde çalıştım, yapım şirketlerinde çalıştım, reklam ajanslarında çalıştım. Falan böyle işler yaptım. Ama bunları yaparken de hep diyordum ki yani bir sürenin geçmesi gerekiyor ve benim sonra tekrar şartlarımı yerine oturtup bir atölyeyle çalışmam gerekiyor, bir şeyler yapmam gerekiyor. Kendi işte belki evin bir yerinde çalışıp. Çünkü seramik öyle bir iş ki hani resim yapıyor olsam belki bir evimin odasında da bunları yaparım ve kendi portfolyomu hazırlarım diyebilirim belki. Ama seramikte böyle bir şey söz konusu değil. Bir sistem gerekiyor, fırın gerekiyor. Yani bir teçhizat gerekiyor gerçekten bunu üretmeye devam edebilmek için. Ve bunların hepsi bir maliyet ve ciddi bir şey yani aslına bakarsanız. Dolayısıyla belli şartların oturmasını bekledim. Bu sürede farklı alanlarda çalıştım. Ardından da 2009-2010 yıllarında tekrar bir senin atölyesine döndüm. Dedim ki ben hani seninle çalışacağım burada, sana yardım edecek ne varsa yapacağım. Ve onun atölyesinde tekrar bir sene çalıştıktan sonra kendi atölyemi açmaya karar verdim. 2011 yılı gibiydi sanıyorum. Suadiye'de bir yer tuttum kendime. Ve orada bir süre ders verdim. Başka işler yaptım yani daha hani işte tasarımlar yapıp o tasarımların daha yani hızlı bana dönüş sağlayacak bir takım şeyler yapmaya çalıştım. Ve o sırada aslında yapmak istediğim şey kendi portfolyomu oluşturmak için yeterli şartları sağlamaya çalışıyordum kendim için. Ve onu sağladığımda dedim ki hani her şeyi bırakacağım, kapanacağım ve kendime bir portfolyo oluşturup galerilerle görüşmeye başlayacağım. Ve öyle de 2014 yılında PG ile çalışmaya başladım. Yani oraya geçen kadarki dönemde kendi portfolyomu hazırlamak ve aslında bunu hazırlayabilmek için de şartların var olmasın adına çalışmakla geçti diyebilirim. Süper. Evet. Peki ben seramik resim atölyesi de öyle çok güzel, mabet gibi bir yer ama
Seramik atölyesi benim için çok daha özel bir alan. Senin için atölye desem ilk aklına gelen ne oluyor üretim alanı? Ya benim için atölye dediğim zaman meditatif bir şey gibi, böyle bir süreç gibi. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Buraya indikten sonra akşama kadar ne yaptığımı hiçbir şey düşünmeden sadece üreterek geçiriyorum. Dolayısıyla benim için böyle bir meditasyon alanı gibi diyebilirim, yani hani ilk aklıma gelen şey. En çok özlediğim, yani gittiğim zaman da mesela şimdi Dubai'de de çalışıyorum. Ya o kadar çok özlüyorum ki hani en çok özlediğim şey atölyem. Ve koşa koşa geliyorum hemen tekrar burada çalışmaya, yani ertesi gün hemen çalışmaya başlıyorum. Dolayısıyla benim bütün sanatçılar için böyledir eminim ki. Ama benim kendime ait alanım, kendim olabildiğim ve kendimi ortaya koyabildiğim alanım diyebilirim. Sevgili Melis, seramik sanatçısı olmak nasıl bir duygu? Tamamen işte 2014 yılında seramiğin içine giriyorsun, tamamen kabulleniyorsun. Nasıl inanılmaz bir hayal gücü ve süper bir yaratıcılık birleşiyor ki bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Ya çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel yorum için. Ben aslında hani bir sanatçı olarak hangi malzemeyle çalıştığım, yani hep böyle başka arkadaşlarımla da bunu tartışıyoruz. Yani bambaşka bir şeyle çalışmayı da hayal edebilirdim, başka bir materyal. Ama bu biraz galiba benim kişiliğimle alakalı. Yani çok sadece bu malzemeye odaklanmış olmak ve sadece bununla üretmek istemek. Çünkü ben aslında birazcık böyle bir mükemmeliyetçi bir tarafım var. Ve bu yüzden başka bir malzemeyi de bu kadar iyi bilmediğim için başka bir malzemeyle bir şey yapmayı hayal edemiyorum. Yani mutlaka bir yerde porselenle birleştiriyorum bunu. Bronz heykel yapmak istiyorum ama onu porselenle birleştiriyorum. İşte fiber bir şey yapmak istiyorum, onu porselenle birleştiriyorum. İşte hazır nesneyle çalışmak istiyorum ama onu bir şekilde porselenle birleştiriyorum. Dolayısıyla mutlaka o çok iyi bildiğim, teknik olarak çok hakim olduğum şeyi yapmak istediğim ve ortaya koymak istediğim işle bir araya getirmeye çalışıyorum. Bundan kaynaklanıyor bence. Çünkü evet, başka bir malzemeyle çalışabilirim. Yani porselen olmak zorunda değil bu. Resim yapmak isteyebilirim. İşte mermerle çalışmak isteyebilirim. Ama bunların hiçbirisini bunu yorumladığım gibi teknik olarak beni tatmin edecek ölçüde yorumlayamayacağımı düşündüğüm için, yani bu inanç da değil, bu bir gerçek, çünkü sonuçta teknik hakimiyet deneyim istiyor ve benim bu malzemelerin hiçbirisiyle böyle bir deneyimim olmadığı için bunun dışına çıkmak istemiyorum. Yani burada kendimi iyi ve güvende hissediyorum. Zaten böyle bir isteğim de yok yani. Belki yarın içimden böyle bir şey gelir ve başka bir şey öğrenmek isterim. Olabilir, buna açığım. Ama burada da mutluyum yani. Hani diyorum ya, bu bana meditasyon gibi de geliyor. Kendimle de ilgili bir şey yani. Yaptığım şeyin beni de tatmin etmesi gerekiyor ve o sürecin beni de mutlu etmesi gerekiyor. Nihayetinde burada çok mutluyum ve bunun hep böyle projeler... O mutluluk bize, evet. bize çok geçiyor. Geçiyorsa ne mutlu yani. Hep Evet. böyle projeler planlıyorum veya hep böyle şeyler düşünüyorum. Çok da dışına çıkmayı hayal etmiyorum. Aslında seramik çok geleneksel bir malzeme değil mi? Evet, Çok eski evet, yıllara evet. dayanan bir geçmişi Evet, var. kesinlikle. Yani milattan önce bilmem kaç yılından itibaren hep seramik insan hayatında olmuş. Ama günümüze doğru geldiğimizde sen çağdaş normlarla öyle güzel birleştiriyorsun ki bu geleneksel malzemeyi. Yani oradaki çizgiyi tamamen kırmış durumdasın. Zaten artık seninkiler seramik değil, porselen oluyor. Tabii. Burada nasıl bir ince çizgi var? Yani o ince çizgiyi nasıl kırdın? Bu çağdaş normlarla nasıl birleştiriyorsun? Ya aslında böyle bir şeyim yok. Böyle bir plan yapmıyorum. Sadece bir hikayem var ve aslında bunun bir anlamda tutarlı olduğunu da düşünüyorum. Yani belki öğrenciyken bu yana hep doğayla ilgili konuların ve işte iklim değişiklikleri ve işte türler, işte farklı canlı türleri, hep bu konuların arasında geziyorum. Ve bir konu olduğu zaman ve bir teknik, yani bu konuyla tekniği bir araya getirdiğim zaman zaten hani geleneksel olmaktan da bir şekilde çıkıyor bana kalırsa bu. Bunun için özel bir şey
yapmıyorum tabii ki. Ama bence hikayeyle birleştiği zaman ve bir yani kavramsal da bir altyapıyla birleştiği zaman bu teknik ve yaptığım meditasyon adını verdiğim şey aslında bir nevi bir çağdaş esere dönüşüyor. Senin ilk aklımda kalan çalışmalarından birisi Sinekler. Bu senin de çok çok etki yarattı sanat dünyasında. Neler söyleyebilirsin Sinekler serinin hakkında? Sinekler bir aslında değer kavramlarını sorguladım ve neye değerli dediğimizi, neyin kıymetli olduğunu, neyin heykelinin yapılmasına değer olduğunu sorguladığım bir seriydi. Dolayısıyla ben de demiştim ki sinek yani hani aslında değersiz bulduğumuz ve istemediğimiz, rahatsız edici bulduğumuz, belki tiksindiğimiz, birçoğumuzun korktuğumuz bir canlı. Ve ben bunun aslında onların hepsi düşündüğümüz zaman tek tek porselen heykellerinin yapımı ve bunun tekrarını içeren bir seri ve süreçti. Ve ben bunun binlerce heykelini yapacağım ve tek tek yapacağım ve hiç kalıp kullanmadan, hiçbir şey yapmadan ve sineği porselenle, yani porselen de aslında bir nevi bizim hijyenle, güzellikle ilişkilendirdiğimiz de bir materyal. Yani yemek tabaklarımızı kullandığımız, belki banyolarımızda kullandığımız, işte hani daha parlak metaller, altınla kaplayacağım bunu deyip yani hani o tezatlıkları ve o kavramsal zıtlıkları çarpıştırdığım bir seriydi. Onu istemiştim. Ve çok severek onları da ve tabii aslında yine üretime odaklandığımız zaman da çünkü porselen böyle bir malzeme, üretime de odaklanmamız ve burayı da düşünmemiz gereken ve bunu da ben hep öyle düşünüyorum. Yani benim işlerimde sonuç değil aslında süreç de sonucun bir parçası ve süreç de bu işe dahil ve bunun içinde diye düşünüyorum. O yüzden de aslında çok fazla o süreçle ilgili detayları paylaşmaya çalışıyorum. Ve bu sinekler de öyleydi. 15.000'e yakın sinek ürettim. Tek tek elde hepsi, evet ve hepsi altın, platin gibi değerli metallerle kaplandı gerçekten. Dolayısıyla öyle bir seriydi. Öyle bir dönemdi benim için ve hani karşılık bulduğu için ben de mutluyum. Evet, herkesin aklında hala. Habitat serisi sanatında önemli durak noktalarından biri sanırım. Bu dönemde siyah renkte beyazlarına eşlik etmeye başlıyor değil mi yanılmıyorsam? Evet. Bu süreç hakkında neler söyleyebilirsin? Habitat serisi nasıl girdi işin içine? Aslında yine detaylara olan ilgimden ötürü biz doğada var olan canlı türlerinin dokularını ve onların detaylarını araştırmaya başladım. Yani biz insanların dokuları nelerdir, hayvanların dokuları nelerdir, bitkilerin dokuları nelerdir ve onları neler temsil eder diye düşündüm. Ve bu dokuları bir araya getirerek yeni canlı türleri oluşturmaya başladım. Aslında bu ince detaylardan ve dokulardan ve parçalardan ötürü bize tanıdık gelen ama bir araya geldiği zaman tanıdık olmadığını keşfettiğimiz canlı türlerinin bir arada var olma alanlarına da habitat dedim. Ve bunları porselenin kendi doğal rengiyle ve beyaz olarak, renksiz olarak çalışmaya başladım. Ama sonrasında şöyle bir istek doğdu bende. Aslında doğada renkler de var ve bu renklerin benim yarattığım doğaya yansıması nasıl olurdu? Yani bu habitat gece nasıl gözükürdü? Fırtınada nasıl gözükürdü? İşte gün batımında nasıl gözükürdü gibi. Bunları araştırmaya başladım. Ve şimdi bunları araştırmaya başladığım renk çalışmaları yapıyorum. Dolayısıyla bu habitata aslında doğanın farklı olaylarının ve farklı saatlerinin ve farklı durumlarının renk yansımaları nasıl olurdu diye düşünerek yeni renkli serim ortaya çıktı. Bu renk denemelerini yeni yapıyorum. Hatta şimdi Dubai'de, Leyla Galeri'de bir Nisan sonunda bir enstalasyon planlıyorum. Onun üzerinde çalışıyorum. Onun açılışını yapacağız ve burada sadece bu renkli habitatlarımın parçalarından oluşan bir yerleştirme olacak.
Renkler hayatıma böyle girmiş oldu aslında ama yine tanımlamaya dayalı değil, yine tek renk olarak ve tek hani o tek ışık olarak rengin benim yaşam alanıma yansıması şeklinde bir renklendirme. Yani yine tanımlamaya dayalı tek tek renklenme değil. Aslında porselen çok kırılgan ve sert bir malzeme değil mi? Sertlik derecesi nedir tabii ki bilmiyorum teknik olarak. Hı hı. Bu Habitat serisinde yaptığım çalışmalar doğanın o canlılığını inanılmaz yansıtıyor. Çok kırılgan, çok bir sert malzemeyle böyle büyü gibi bir şey yaratıyorsun. Özellikle son dönem Contemporary'deki çalışmaları falan inanılmazdı. Böyle sert bir malzemeyi nasıl bu kadar ustalıkla kullanabiliyorsun? Teşekkürler öncelikle tabii ki çok mersi. Yani burada aslında şu sorunun cevabı da devreye giriyor. Bana hep diyorlar ki niye bunu hani tek tek elde yapıyorsun? Ne anlamı var? Bunları kalıpla yapabilirsin. İşte şu teknolojiyle böyle olur, bu teknolojiyle böyle olur. Evet ama bunu tek tek elde yaptığım zaman yani doğada da böyledir ya bir yaprağın bir çiçeğin bütün yaprakları aynıdır ama farklıdır. Bir işte bütün yapraklar işte atıyorum bir daldaki bütün dikenler aynıdır ama hepsi farklıdır. Çünkü hepsinin o yaratılışından ötürü böyle nüans farklılıkları vardır. Ve bu aslında o doğadaki ahengi bize verir. Yani aslında binlerce aynı şeyin içindeki nüans farklılıklarının onlara getirdiği o harmoni yani aslına bakarsak. Ve bu o bizim doğada görmeye alışık olduğumuz o organik ve yaşayan görüntüyü de bize veren şey de budur. Benim işlerimde de benim onu tek tek elde yapıyor olmam aslında o her nüans farklılığı ve o farklılıkta o yaşıyor olmayı ve gerçekten onun gerçekten o sert ve kırılgan bir malzeme olmasına rağmen o yaşıyor olma haline size geçiren, o duyguyu geçirenin de bu olduğunu düşünüyorum. Ve beni bu şeye yapmaya motive eden de aslında bu yorumlar olmuş oluyor. Yani. Gerçekten dantel gibi işliyorsun. Tek tek. Evet. Çok güzel. Bir tek daha önemli şey var seninle sanatın için benim açımdan. Yurt dışında bizi çok iyi temsil ediyorsun. Çok güzel fuarlara katılıyorsun. Çalıştığın bir galeri var, Leyla Haller Galeri. Ben yurt dışında neler yapıyorsun? Bunu birazcık detaylı öğrenmek istiyorum. Evet. Çünkü biz oradaki etkinlikleri takip edemiyoruz seninle birlikte. En son Art Dubai'deydin Art sanırım. Dubai'deydim, evet. Aslında 2,5 senedir yaklaşık Leyla Haller Galeri ile çalışıyorum. Dubai ve New York'ta merkezleri olan, uluslararası fuarlara katılan bir galeri. Benim şanssızlığım aslında tam ilk sergimin hemen arkasından pandeminin gelmesi, her yerin kapanması ve uzun süre bütün fuarların yani bir sene en azından bütün fuarların dijital olarak gerçekleşmiş olmasıydı. Ama son bir senedir tabii tekrar hani o aktif sanat etkinlikleri başladıktan sonra ben de bunları deneyimlemeye başladım. Art Dubai ve Abu Dhabi Art'a katıldım bu sene. Onlarla birlikte New York'ta kişisel sergimi yaptım. Önümüzdeki sene değil, sonraki sene sanırım Dubai'de bir sonraki kişisel sergim olacak. Eylül ayında. Ona hazırlanıyorum. Yani benim için tabii ki baktığımda benim ufkumu genişleten ve farklı kültürlerin, farklı bakış açılarının benim işlerime yansımalarını görmemi sağlayan bir deneyim olmuş oluyor bu. Ve tabii ki uluslararası fuarlarda bu tecrübeyi elde etmiş olmak bana ve işime çok fazla şey katıyor. Dolayısıyla mutluyum ben de. Senin sanatına ilgi nasıl izleyicilerin yurt dışında? Bu aslında birazcık tabii ki de zaman alan bir şey ama genel olarak ben mutluyum. Dubai'de şu anda orada da bir atölyede çalışmaya başladım. Biraz burada, biraz orada yani senenin birazını orada, birazını burada geçireceğim bir sistem kurmaya çalışıyorum şu anda. Dolayısıyla bundan memnunum. Dubai'de olmaktan çok memnunum. Oradaki sanat çevresi, sanat etkinlikleri gerçekten bizim burada tahmin ettiğimizden çok daha fazlası. Bunun içinde olmaktan da bana keyif veriyor orada ve orası ve burası arasında. Çünkü İstanbul çok hızlı bir şehir. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Senelerce bütün belki öğrenciyken buraya gelip burada olmak benim hep hayalimde. Ama
buradaki hızlılıktan sonra oradaki dinginlik bana çok iyi geliyor ve üretimime çok bunun etkisi olduğunu fark ettim. Dolayısıyla senenin yarısını burada, yarısını orada geçireceğim bir sistem kurmaya çalışıyorum. Daha fazla ülkede daha fazla şeyler yapabilmek istiyorum. Böyle şeylerim de var, planlarım da var ufak ufak. Yabancı koleksiyonlara da girdin mi eserleri? Girdim, evet girdim çok. New York'taki kişisel sergi nasıl geçti? O da yani güzel satışlar geçti. iyiydi umarım. Evet, evet. Yani New York da güzel geçti. Dubai'de öyle. Dubai'de Dubai International Finance Center'ın koleksiyonuna girdi geçtiğimiz sene işim. Tebrikler. Çok önemli koleksiyonlara girdi orada da. Tabii bu da mutluluk verici bir şekilde. New York'ta da aynı şekilde ama yani böyle bir şey biraz daha zaman alıyor. New York daha yeni, Dubai tabii biraz daha bir 2 seneye dayandı. Artık orada da biraz daha tanınırlığım olmaya başladı ve bunun etkisinin koleksiyonlara girme anlamındaki farklılığı var nihayetinde. Böyle. Peki sanatında seni en çok ne besler? İlham almak için ne yaparsın mesela? Yani burada beni en çok besleyen şey, beni en çok motive eden şey, hep bunu söylüyorum gerçi ama başka sanatçıların üretebiliyor olması. Yani başka bir sergiye gitmek, bir tiyatroya gitmek, bir konsere gitmek. Çünkü benim yani üretimimizdeki aslında tek şey motivasyon ve bu motivasyonu sağlayan şey de durmamak ve devam edebilmek. Ve bazen birçok sanatçı arkadaşımla konuştuğum zaman onlarla da hep aynı yerlerde durduğumuzu görüyorum. Yani ben bunu niye yapıyorum, buna devam etmeli miyim gibi sorular aslında çok atölyenin içinde olduğumuz zaman kendimize sorduğumuz şeyler oluyor. Veya buna gerçekten gerek var mı gibi. Ve bunu kıran tek şey başka sanatçıların da bu motivasyonla ürettiğini görmek. Bunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hangi malzeme, hangi işte sanat alanı, hangi disiplin olduğunun hiçbir önemi yok ama bir yere gitmek ve ya işte hani yani bunu düşünmüş ve bunu üretmekle ilgili motivasyon bulmuş. Ben de bunu yapmalıyım gibi bir his doğuyor bende. Dolayısıyla benim en büyük motivasyonum başka sanatçıların üretimlerine şahit olmak, onları görmek, başka atölyelere gitmek, sergilere gitmek, konserlere gitmek. Yani her neyse bu. Ne kadar güzel bir motivasyon. Evet. İlk defa bir sanatçıdan böyle bir motivasyon duyuyorum ve bu çok kıymetli bir şey. Yani çünkü diğerleri zaten hani var, zaten bunlarla yaşıyoruz işte. Bu konular, araştırma süreçlerimiz, işte doğanın varlığı, zaten hepimiz penceremizi açtığımızda, doğaya çıktığımızda aynı şeyleri görüyoruz ama bunu yorumlama biçimlerimiz bu zaten zihnimizde diye düşünüyorum. Ama bunu ortaya koymamızdaki tek şeyin bu motivasyon olduğunu ve bu motivasyonun da bize, yani bana böyle geçiyor en azından. Çok güzel. Peki yakın gelecekte hangi planlar var, sergiler? Şu an için üzerinde çalıştığım 2 şey var. Bir tanesi Nisan sonunda Dubai'deki gerçekleştireceğim enstalasyon. Onun için hazırlanıyorum. Sonrasında Contemporary İstanbul var Eylül ayında. Sonrasında da oraya hazırlanıyor olacağım. Onun haricinde Dubai'de kişisel sergim olacak bir sonraki Eylül ayında. Yani bu Eylül değil, sonraki Eylül'de olacak. Ancak hazırlanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü aslında bu Eylül'de ertelemek durumunda kaldık. Contemporary İstanbul'a çakışmasın diye. Şimdilik başka bir şey yok gibi gözüküyor. Bir takım projeler var, bir takım böyle üzerinde konuşulan, Bodrum'da bir şeyler var, Brüksel'de bir şeyler var. Böyle yani üstünde konuşulan şeyler var ama kesinleşen önümde bir tek. Ama sanat açısından baktığımızda sürekliliği olan bir programın var. Var. Evet. Yoğun olmak seni çok mutlu ediyor. Evet. İnsanların üretiyor olması çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederiz Ben röportaj teşekkür ederim. verdiğiniz için. Sizinle tanışmak, atölyenizde olmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için ve güzel sorularınız için.